Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Bu videomuzda yine harika bir ürün tanıtımıyla karşınızdayız. Mastool firmasının hem multimetre hem de osiloskop olarak kullanabileceğiniz ikisi bir arada bir ürünü. Bu ürün elime ulaşalı yaklaşık 15-20 gün oldu arkadaşlar. Ben 15-20 gündür bu ürünü kullanıyorum ve gayet de memnun kaldım üründen. Ve bu ürünü sizlere tanıtmak için de bu videoyu hazırladım. Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu videonun sponsoru Banggood firması. Banggood tek bir noktadan harika bir alışveriş deneyimi yaşayabileceğiniz küresel çevrim içi bir mağaza. İnternet üzerinden her türlü ürüne tüketici elektroniği, ev aletleri, spor aletleri, oyuncaklar, giyim, teknik malzemeler gibi daha nice binlerce ürünü Banggood'un internet sitesinden rahatlıkla inceleyebilir ve rahatlıkla satın alabilirsiniz. Şimdi sponsor firmamızın tanıtımını yaptıktan sonra Banggood'un bize göndermiş olduğu ve Mastool firmasının da üretmiş olduğu MDS 8207 modelli bu multimetre ve osiloskop olarak kullanabileceğiniz ölçü aletinin tanıtımına geçelim. Kutunun üzerinde bakın inovasyon yazıyor. Kutunun arka kısmındaysa bizim bu hem multimetre hem de osiloskop olarak kullanabileceğimiz ölçü aletinin ölçme aralıkları ve özelliklerinden bahsedilmiş. 1000 volta kadar DC voltaj ölçebiliyorsunuz. 750 volta kadar hem de True RMS olarak AC voltaj ölçümlerinde kullanabiliyorsunuz. 10 ampere kadar DC akımlar için, 10 ampere kadar AC akımlar için hem de yine True RMS olarak ölçümler yapabiliyorsunuz. Direnç ölçümünü ise 60 mega ohm'a kadar yapabiliyorsunuz. Frekans ölçümü 10 MHz gibi bir frekans ölçümüne sahip. Buradaki frekanstan kastımız şu arkadaşlar. Problarla direkt kaç hertz frekans üretildiğini ölçebileceğiniz kısmı. Yani osiloskop kısmı değil. Şimdi osiloskop kısmının ölçebileceği frekansı duyduğunuzda siz de şaşıracaksınız eminim. Çünkü firmanın bundan önce ürettiği ölçü aleti en fazla 200 kHz'e kadar ölçüm yapabiliyordu. Ama bu ölçü aleti ondan kat be kat yüksek bir frekans ölçüm aralığına sahip. 100 milifarada kadar kondansatör ölçebiliyorsunuz. Eksi 20 derece ile 250 derece aralığında sıcaklık ölçme kademesi var. Diğer fonksiyonlarındaysa diyot ölçümü yapabiliyorsunuz. Transistörün sağlamlık testini ve beta kazancını ölçebiliyorsunuz. Açık kapalı devre testi yapabiliyorsunuz. Minimum ve maksimum ölçtüğü voltajları görüntüleyebiliyorsunuz. Otomatik aralık ayarlama özelliğine sahip ölçü aletimiz. Yani siz ölçü aletinin ölçüm yapacağı aralığı diğer birçok ölçü aletinde olduğu gibi elinizle ayarlamanıza gerek yok. Ölçüm yapacağı aralığı kendisi tespit edip kendisi ona göre çözünürlüklerde değerleri size gösteriyor. Ve saklama fonksiyonları var arkadaşlar. Ölçtüğü değerleri saklayabiliyor ölçü aletimiz. Osiloskop özelliğinde ise hem DC sinyalleri hem de 40 MHz'e kadar AC sinyalleri gözlemleyebiliyorsunuz. Bakın 40 MHz dedim ki bir ölçü aleti için gayet güzel bir frekans kapasitesine sahip ölçü aletimiz arkadaşlar. Dediğim gibi bundan bir önceki modelde 200 kHz'e kadar ölçüm yapabilen bir ölçü aleti üretiyorlardı. Birdenbire özelliklerini artırıp 40 MHz gibi bir aralığa çekmişler. Giriş empedansı gayet iyi. 10 mega ohm gibi bir giriş empedansına sahip. Bu önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü yüksek voltajlarda osiloskopunuzun ve ölçü aletinizin korunması için giriş empedansı ne kadar yüksekse o kadar iyi. Dikey hassasiyet aralığı ise 500 mV bölü division ile 200 volt bölü division arasında ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunu otomatik de yapabiliyor ölçü aletimiz. Trigger fonksiyonu ise yükselen kenar ya da düşen kenar olarak seçebilmeniz mümkün arkadaşlar. Ölçü aletimizin diğer güzel yanlarından bir tanesi de 200 mega sample per second gördüğünüz gibi. Yani bir saniyede 200 milyon örnekleme yapabiliyor. Aynı zamanda da zaman aralığını ve dikey olarak genliği otomatik ayarlayabilme özelliğine sahipmiş arkadaşlar. Ölçü aletimizin özelliklerinden bahsettikten sonra hemen
kutusunu bir açalım ve ölçü aletimizin kutusundan neler çıkıyormuş bir onları görelim. Gördüğünüz gibi ölçü aletimiz böyle güzel bir çantayla, güzel bir kılıfla geliyor. İçerisinde çok kaliteli olduğunu düşündüğüm güzel bir probu var arkadaşlar. Bir de sıcaklık ölçmek için içerisinde termokapılını da kendileri yerleştirmiş. Ölçü aletimizin kullanma kılavuzu çıkıyor kutusundan. Kullanma kılavuzu maalesef İngilizce arkadaşlar, gördüğünüz gibi Türkçe yok. Yine her zamanki gibi Çin'den gelen birçok tanıtımını yaptığım ürün gibi İngilizce bir kullanma kılavuzu var. Şimdilik kullanma kılavuzunu ve kutusunu da hatta şöyle bir kenara koyalım. Ve hemen kılıfından ölçü aletimizi çıkaralım arkadaşlar. Ölçü aletimiz bu. Mastool firmasının MDS 8207 modelli 40 MHz'e kadar frekans ölçebilen ve saniyede 200 milyon örnekleme alarak bu işi yapan bir osiloskop özelliğine sahip bir multimetre. Şimdi multimetre deyince birçok arkadaşım bilmiyordur. Onun için multimetrenin tanıtımını yapalım. Multimetre birçok ölçü aletinin yapabildiği işleri tek başına yapabilen ölçü aletlerine multimetre deniyor arkadaşlar. Yani ampermetre olarak ayrı bir ölçü aleti, voltmetre olarak ayrı bir ölçü aleti ya da diyotu direnci ölçebileceğiniz, kondansatör ölçebileceğiniz ayrı ayrı ölçü aletleri bulundurmak yerine bir tane multimetre bulundurup bütün bu işleri yapabiliyorsunuz. Şimdi ben size önceki multimetrelerimi göstereyim. Bakın burada yine kanalda tanıtımını yaptığım Unity firmasının bir multimetresi var. Gördüğünüz gibi burada manuel ayarlama söz konusu bu ölçü aletinde. Ve birçok özellik bu ölçü aletinde mevcut. Hem direnç ölçebiliyorsunuz, hem voltmetre olarak kullanabiliyorsunuz, ampermetre olarak kullanabiliyorsunuz. Daha önceki tanıtımını yaptığım ölçü aletini de göstereyim size. Bakın bu da Proskit firmasının bir multimetresi. Bu da yine aynı bu ölçü aletleri gibi birçok özelliği bir arada bulunduran bir ölçü aleti arkadaşlar. Bu ikisinin de tanıtımı kanalda mevcut. Eğer fiyat olarak daha uygun bir şeyler düşünüyoruz derseniz bu tip ölçü aletlerinden alabilirsiniz. Ama bunlar daha profesyonel kullanımlar için arkadaşlar. Yani profesyonel derken şöyle. Bu ölçü aletimiz bunlardan profesyonel ama bunu ölçü aletini yeni kullanmayı öğrenen biri bile kullanabilir. Çünkü aralık ayarlama işlevlerini ölçü aletimiz otomatik yapıyor. Bundaysa ölçüm yapma aralıklarını siz kendiniz belirlemeniz lazım. Daha fazla bilgi gerektiren bir ölçü aleti bu ölçü aletleri. Onun için şimdilik bunları şöyle bir kenara koyalım. Bundaysa dediğim gibi yeni kullanmayı öğrenen biri bile bu ölçü aletini kullanabilir. Şimdi videonun kalan kısmına geçmeden önce bu ölçü aletini videonun altında vereceğim linkle, yine videonun altında vereceğim kuponla indirimli bir şekilde Banggood'un sitesinden sipariş edip alabilirsiniz. Hem de hiçbir gümrük ve hiçbir kargo ücreti ödemeden sadece siteye ölçü aletinin ücretini ödeyerek kapınıza kadar Aras Kargo aracılığıyla elden teslim alarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar kolay Banggood'dan alışveriş yapmak. Size vereceğim linkle ölçü aletinin sayfasına gideceksiniz ve yine size vereceğim kuponla indirimli bir şekilde bu ölçü aletini alabileceksiniz. Neyse, şimdi hemen ölçü aletinin detaylarına geçelim. Bakın, ölçü aletimizin arkasında bir ölçü aletini bu şekilde koyabileceğimiz bir ayağı mevcut. Hemen ayağın altında da pillerini yerleştirebileceğimiz bir pil yatağı mevcut. Öncelikle şu kapağı bir çıkaralım. Pil yatağı da bu kapağın altından çıkıyor. Pilleri kapağı çıkarmadan da koyabilirsiniz ama ben bu kapağın nasıl çıktığını ve pillerin nasıl takıldığını görün diye bu dayanak kısmını çıkardım arkadaşlar. Bakın, pillerin nasıl takılacağına kadar adamlar tarif etmişler. Çünkü pil yatağında piller birazcık plastik kısmın altında kalıyor. Yanlış yerleştirirseniz pilleri takamayabilirsiniz. Ölçü aletimizin çalışması için 3 tane AA 1,5 voltluk pil yeterli arkadaşlar. Bu tip ölçü aletlerini kullanırken sizden ricam kaliteli
piller kullanmanız. Çünkü hem ölçü aletinizin pilin zayıflamasından dolayı yanlış ölçmesini önüne geçersiniz. Hem de kalitesiz çinko karbon piller ölçü aletinizin içine akarak ölçü aletinizi kullanılmaz hale getirebilir sevgili dostlar. Öncelikle bakın A yazan kısmı yerleştiriyoruz. Daha sonrasında B yazan kısmı, yani hemen şu kenardaki pili yerleştiriyoruz. En son olarak da yine pilin yerleştirilme şekline bağlı olarak ortadaki pili pil yatağına yerleştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu piller plastik kısmın altına gidiyor. Yani önce bunu takarsanız daha sonra bu pilleri takamayabilirsiniz. Onun için pilin yerleştirme sırası önemli. Hemen pilleri taktık. Arka ayak kısmını da yerine montajladıktan sonra ölçü aletimizi bu şekilde şöyle yapalım ki ışık yansımalarının önüne geçelim. Hemen ölçü aletimizi açıyorum arkadaşlar. Fakat en basit kısmından başlayacağım. Şu masa lambamın aydınlatması belki ölçü aletinin ekranının okunmasına zorluk çıkarabilir ama gerçi okunuyor. Yine de şöyle bir bakalım, şu ışığı bir söndürelim. Evet, böyle çok daha iyi oldu arkadaşlar. Bu kısım, yani bu kademe ölçü aletimizin volt ölçebildiğimiz, frekans ölçebildiğimiz ve görev cycle'ı ölçebildiğimiz kademesi arkadaşlar. Hemen ölçü aletimizin kutu açılışında söylediğim gibi kaliteli olduğunu düşündüm. Şu güzel problarını çıkaralım ve ölçü aletimize montajlayalım. Bakın bu probların hemen uçlarında koruma kapakçıklarına kadar takmışlar. Prob uçları zarar görmesin diye. Buralarda korumaları var. Öncelikle şunu bilmeniz lazım. Probları ölçü aletinizin hangi kademesini kullanıyorsanız ona göre yerleştirmelisiniz. Bir kere şu siyah olan sabit arkadaşlar. Kırmızı olanı ise ölçü aletinizin volt kademesinde direnç ölçtüğünüz, kondansatör ölçtüğünüz, miliamper ölçtüğünüz ve sıcaklık ölçtüğünüz kademelerinde bu kısma takıyoruz probu. Akım ölçeceğimiz zaman amper kademesini aldığımızda, 10 amper kademesini aldığımızda bu kısma takıyoruz kırmızı probumuzu. Osiloskop olarak kullanacağımız zamansa hemen buradaki kısma takıyoruz kırmızı probumuzu arkadaşlar. Siyah her zaman sabit. Kırmızı probsa ölçüm yapacağımız kademeye göre yer değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi volt ölçümü yapacağımız için hemen buradaki kademeye taktık arkadaşlar. Bakın güç kaynağımı bir açayım müsaadenizle. Ve güç kaynağımı hemen şu 5 volt kademesine bir ayarlıyorum. Evet, gayet güzel. Şu an güç kaynağım 5 volt kademesinde. Hemen problarına güç kaynağımın bağlantısını yapıyorum. Ve ölçü aletim otomatik olarak ölçüm yapacağı aralığı kendisi belirliyor. 6 volt kademesinde ölçüm yapıyor ki 5 volttan sonra kaç hanede gösterdiği de önemli arkadaşlar. Bu ölçüm yapacağı aralık yükselirse noktadan sonra göstereceği kısımlarda gitgide azalıyor ve biz daha az çözünürlüklü voltajlar ölçüyoruz. Onun için ölçü aletimizin otomatik ayarlıyor olabilmesi çok güzel. Şu anda ölçüm yaptığımız voltaj 5.065 volt gözüküyor. Bir de hemen kendi ölçü aletimizde ölçelim. Daha önce kullanmış olduğumuz ölçü aletinin 6 volt kademesinde bakalım arkadaşlar aynı voltaja kaç gösterecek. Evet, gördüğünüz gibi bizim ölçü aletimizde 5.070 volt gösterdi. Gayet güzel, çok hassas ölçümler yapabilen bir ölçü aleti. Şimdi hemen güç kaynağımı 12 volt seviyesine ayarlıyorum. Ölçü aletimiz hemen 60 volt kademesini aldı. Çünkü 6 volt kademesinde 12 voltu gösteremez ölçü aletimiz. Otomatik olarak 60 volt kademesini aldı ve 12.03 volt gösterdiğini görüyoruz ekranda. Bizim ölçü aletimiz 6 volt kısmında olduğu için ölçemedi. İşte ölçü aletinin kademelerinin ne işe yaradığını merak eden arkadaşlar için de iyi bir uygulama oldu. Hemen 60 volt kısmını aldım ve 12.03 voltta
kendi ölçü aletimizde görüyoruz. Gördüğünüz gibi gayet hassas bir ölçü aleti. Mastool firmasının MDS 8207 modelli multimetre ve osiloskop arkadaşlar. Şimdi 24 volta alacağım. Bakalım voltaj yükseldikçe hata oranı artacak mı azalacak mı onu görelim. Evet, 24.08 volt gösteriyor. Ölçü aletimiz, güç kaynağımız da tam 24 volta ayarlı. Gayet güzel. Bir de Unity kaç gösterecek onu görelim. O da 24.09 volt gösterdi. Gördüğünüz gibi 0.01 voltluk bir oynama var. Hangisinin tam doğru olduğunu da bilemiyoruz. Belki Mastool doğrudur, belki Unity daha doğrudur. Onu bilemiyorum ama 0.01 voltluk bir hassasiyetle ölçüm yapıyor arkadaşlar. Şimdi şunu göstereceğim. Bakın bu kademede ölçüm yaparken hemen şu sel yazan, yani fonksiyon tuşlarının, bakın F1, F2, F3, F4 yazan fonksiyon tuşlarının üstünde yazan kısımlara denk gelen özellikleri söz konusu. Sel yazan select, yani seçim tuşu olan F3'e bir kere bastığımızda hemen AC voltaj ölçmek üzere ölçü aletimiz kendisini ayarladı. Hemen şimdi şu daha önceden videosunu çekmiş olduğumuz, hani tek bir diyotla %50 tasarruf sağlanabilir mi isimli videomuzda kullandığımız fişten yararlanacağım. Bakın bu fişi 220 volt kademesindeyken hemen fişe takıyorum arkadaşlar. Ve hemen 226 volt civarında AC bir voltaj gözlemliyorum. Hemen bu kademedeyken bir de kendi ölçü aletimizle ölçelim. Bakalım o ne gösterecek. Evet, 225.4 volt Unity'yi gösterirken 225.8 voltta bizim Mastool ölçü aletimiz gösteriyor arkadaşlar. Bu da gayet iyi. 225.7, 225.6 geziyor Unity'yi. Bu da 225.6 voltlar, 226 voltlar civarında geziniyor. Sıkıntı yok. AC kısmında da gayet güzel bir şekilde ölçüyor. Şimdi diğer özelliklerini göstereceğim. Bakın select tuşuna bir kez daha basıyorum ve şu an frekans ölçme kısmına geçti. Frekans ölçme kısmında sabit 50 Hz'de başlıyor. Ölçeceğiniz frekansa göre değişiyor arkadaşlar frekans. Sabit 50 Hz kısmındayken ölçtüğünüzde ise frekansı sabitleyip size 49.97, 49.98 Hz olduğunu gösteriyor ölçü aletimiz. Bir de yine select tuşuna bastığımızda bakın burada yüzde cinsinden görev cycle'ını görebildiğimiz bir kademesi daha mevcut. Bu kısımda kare dalga gibi sinyallerde kare dalganın iş yapan kısmını yüzde cinsinden gözlemleyebildiğimiz bir kademe arkadaşlar. Yani kare dalganın %10'u mu iş yapıyor? %30'u mu? %40'ı mı? %60'ı mı? %70'i mi iş yapıyor? Bu kademede gözlemleyebiliyoruz. Kare dalganın iş yapan kısmını da. Neyse, bu kademede bir de bakın P-H yazan bir kısım var arkadaşlar F2 fonksiyonunda. F2'ye bastığınızda ölçü aletinin ölçüm yaptığı aralığın minimum değeriyle maksimum değerini gösterebildiği bir özellik açılıyor bize. Hemen şöyle yapalım. Mesela 24 volt kademesindeyken şimdi arkadaşlar bakın 24.09 volt gözüküyor. Bu 24.09 voltu düşürüyorum. 23.83 gösteriyor. pH'a bastığımda arkadaşlar 23.64 minimum voltajımız, 24.33'te bakın 24.37'de maksimum voltajımız. Minimum ölçtüğümüz voltajla maksimum ölçtüğümüz voltajı buradan görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Siz minimum voltajın altına düşünceye kadar minimum voltajınız değişmiyor. Bakın düştükten sonra minimum voltajınız daha da aşağıya düşmeye başladı. Bu da güzel bir özellik. Ölçüm yaptığınız ve gözlemlediğiniz voltaj değerlerinde minimumla maksimum değeri buradan görebilmek adına bu da güzel bir özellik. Hemen F1'e basıyoruz. Bakın üstte exit yazıyor. Bastık ve bu özellikten de çıktık arkadaşlar. Şimdi
Voltaj ölçtüğümüz kısmı gayet güzel görmüş oldunuz. Hemen bir sonraki kademeye geçiyoruz. Bir sonraki kademede ilk pozisyon rezistans, yani direnç ölçebildiğimiz pozisyon 323.5 ohm. Bu da direncin toleransından kaynaklanan bir durum olabilir arkadaşlar. 330 ohm yerine 323.9 ohm gösteriyor. Başka bir dirençte deneyelim. Çeyrek wattlık dirençlerden birinde deneyelim arkadaşlar. Bakın hemen şu şekilde renklerini görebileceğiniz pozisyonda mavi, gri, kahverengi, yani 680 ohmluk bir direnç arkadaşlar. 680 ohmluk direnci ölçü aletimiz bakalım kaç gösterecek. Pardon, o kahverengi değilmiş, siyahmış arkadaşlar. 68 ohm, tekrar göstermek istiyorum. Ben ışıktan yanıldım. Evet, siyahmış. 68 ohm. Ve ölçü aletimizde gayet güzel bir şekilde 68.5 ohm gibi bir direnç değeri gösterdi bize. Hemen select tuşuna basıyorum ve diyot ölçme kademesine geçiyoruz arkadaşlar. Bakın diyot kademesinde elimde görmüş olduğunuz diyodu anoduna ve katoduna dokunduruyorum. 0.004 volt gösterdi. O zaman bu diyot bozuk arkadaşlar. Bir de ters yönünü ölçelim. Evet, maalesef bu diyot bozuk. 3 volta kadar diyot voltajını ölçebilme özelliği var. Bunu bir kenara koyalım ve bir led diyot ölçelim. Led diyotta nasıl gösterecek? Artısını, yani anodunu ve katodunu dokunduruyorum. Hem ledimiz yandı. Gördüğünüz gibi ledin yanma voltajı, yani sürüş voltajı da 2.656 volt olarak bize gösterdi arkadaşlar. Bu beyaz ledin. Evet, ters bağlıyorum. Ters bağladığımda hem led yanmayacak hem de bir değer göstermemesi lazım. Diyot özelliğine göre gördüğünüz gibi yanmıyor ve herhangi bir değer de göstermiyor arkadaşlar. Fazla uzatmayalım istiyorum ama ölçü aletinin özelliklerinden de mahrum kalmayın. Aynı zamanda da ölçü aletini kullanmayı öğrenin istiyorum arkadaşlar. Tekrar select tuşuna basıyorum ve şu anda bip kademesine geldi. Gördüğünüz gibi bakın. Gayet de hassas bir bip kademesi var ölçü aletimizin. Gördüğünüz gibi her dokundurduğumda bu açık devre testini yapabileceğiniz anlamına geliyor. Bakın, hiç algılamamazlık yapmadı. Her dokundurduğumda çok hassas bir şekilde hemen tepki verdi ölçü aletimiz. Bir kez daha basalım ve şimdi de kondansatör ölçme aralığına geldi. Bakın, nanofarad cinsinden bize kondansatör, yani kapasite ölçme kademesinde gösteriyor. Bakın, şu şekilde bir elimde kondansatörüm var. 0.22 mikrofarad 400 voltluk bir kondansatör. Hemen öncelikle bu kondansatörü şöyle bir kısa devredelim arkadaşlar, bacaklarını, ve daha sonra dokunduralım proplarımızı. Gördüğünüz gibi 220 nanofarad. Bu da 0.22 mikrofarad demek zaten arkadaşlar. Ölçü aletimiz kondansatörümüzün kapasitesini de 4 dörtlük bir şekilde ölçmüş oldu. Şimdi hemen bir sonraki kademe sıcaklık ölçtüğümüz kademe arkadaşlar. Hemen bir sonraki kademede HFE yazan kısım. Bu kademede ise transistörlerin hem sağlamlık kontrolünü hem de beta kazancını burada gördüğünüz deliklere transistörünüzü takarak ölçüyorsunuz. Video fazla uzamasın diye bu kısımları hızlı geçeceğim. Esas özellik olan osiloskop kısmına geleceğim. Bir sonraki kademede miliamper cinsinden akım ölçebiliyorsunuz arkadaşlar. Miliamper ölçerken ölçü aletinizin probu yine bu kısımda takılı olacak ve hassas ölçeceğiniz akımları miliamper kademesinde probunuz burada takılıyken ölçeceksiniz. Daha yüksek akımlar ölçecekseniz hemen bir sonraki kademe olan 10 amper kademesini alıyorsunuz ve probunuzu buradan çıkarıp hemen şuradaki sarı prob girişine takıyorsunuz ve bu pozisyonda ölçüm yapıyorsunuz. Biliyorsunuz ampermetreler devreye seri bağlanır. Bunu unutmayın. Akım ölçebilmek için ölçü aletinizi, multimetrenizi, ampermetrenizi devreye seri bağlamalısınız arkadaşlar. Volt ölçerken, gerilim ölçerken ölçü aletleri devreye paralel bağlanır. Bunu da ek bilgi olarak verelim. Hemen şimdi
esas özelliğimiz olan osiloskop kısmına geçiyorum. Bakın AC frekansları ölçeceğimiz kısma geldim arkadaşlar ve ölçü aletimin probunu da hemen buradan çıkarıp OSC yazan kısma takıyorum kırmızı probu ve artık frekanslarımı bu kademede ölçeceğim. Bakın biraz önce gösterdiğim o bir tek diyotla %50 tasarruf yapılabilir mi videosunda kullandığımız malzemenin girişlerinden hemen frekansımızı osiloskopumuzun ekranında görmeye çalışıyorum. Bakın şu anda göremiyorum. Doğru düz yamuk bir çizgi çıktı. Eğer bu işte profesyonel değilseniz, osiloskop kullanmayı bilmiyorsanız işte bu ölçü aleti tam da sizin aradığınız tipte bir ölçü aleti arkadaşlar. R tuşuna bir kere basıyorsunuz ve ölçü aletiniz otomatik olarak kendisi değerlerini ayarlayıp size ekranda net bir şekilde frekansı gösterecek hale getiriyor sinyali size. Gördüğünüz gibi hemen altında da hani osiloskop ekranından okumayı bilmiyorsanız 231 volt RMS değeri olarak şehir şebekesinin voltajını ve yanında da 50 Hz olarak şehir şebekesinin frekansını bize gösteriyor. Bakın bu %50 tasarruf videosunda kullandığımız bu yaptığımız fişi o videoyu izlemeyen arkadaşlar için hemen şu sağ üst kenara linkini koyacağım. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok şey öğrenirsiniz arkadaşlar. Hemen diğer kademeye alıyorum anahtarımı ve frekansı gözlemliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda frekansım bu şekilde kırpılmış oldu. Malzemenin içerisindeki diyot sayesinde ters kırpılmış oldu. Ben problarımı değiştireyim arkadaşlar size ve daha düzgün bir şekilde gözlemleyebilmenizi sağlayayım. Evet şu anda gördüğünüz gibi yaptığımız malzemenin içerisindeki diyot sayesinde eksi alternanslar kırpıldı ve geriye hemen şu tornavidamı alayım ve onunla göstereyim. Eksi alternanslar kırpıldı ve geriye sadece pozitif alternanslar kaldı. Bu arada o videoyu izleyen arkadaşlarımdan bir tanesine de o zaman cevap vermiştim ama eğer bu videoyu izlerse diye yine göstereyim. Arkadaş demişti ki frekansı yarıya düşürüyorsun. Hayır, frekans yarıya düşmüyor. Sadece eksi alternansları kırpıyor demiştim. Bakın frekansımızı yine 50 Hz olarak burada görebilirsiniz. Ölçü aletimizin osiloskop kısmını da görmüş olduk. Hemen üzerinde de bu osiloskopumuzun zaman ayarını yapabildiğimiz time kademesi, voltaj genlik ayarını yapabildiğimiz volt kademesi, trigger ayarını yapabildiğimiz trigger kısmı ve parametre ayarlarını girdiğimiz parametre kısmı var. Video daha uzamasın diye ben bu kısımların detaylarına girmeyeceğim. Evet sevgili KYLC kanal takipçileri, bir güzel videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu muhteşem ölçü aletine, bu güzel ölçü aletine sahip olmak istiyorsanız videonun başında dediğim gibi aşağıda açıklamalar kısmında vereceğim linkle indirimli bir şekilde gayet uygun bir fiyata hem osiloskop hem multimetre olarak kullanabileceğiniz bu cihazı satın alabilirsiniz. Hem de hiçbir gümrük ve hiçbir kargo ücreti ödemeden sevgili arkadaşlar cihazınız Aras Kargo sayesinde kapınıza kadar getirilip elden size teslim edilecek, bilginiz olsun. Bu ölçü aletini neden tercih etmeliyim diye soruyorsanız arkadaşlar osiloskopları her yere taşıyamazsınız. Elinizde illaki bir arızaya, bir tamire gittiğinizde bir multimetre lazım olacak. Öyle durumlarla karşılaşacaksınız ki keşke osiloskopum yanımda olsaydı dediğiniz durumlar olacak. İşte o durumlarda bu ölçü aleti sizin ihtiyacınıza Hızır gibi yetişecek ve ölçeceğiniz, gözlemleyeceğiniz sinyalleri, frekansları bu ölçü aletinde rahatlıkla gözlemleyebileceksiniz. Belki de bu ölçü aleti yanınızda olmazsa o işten para kazanamayacaksınız. Onun için bu ölçü aletinizden mutlaka ve mutlaka çantanızda bulunması lazım diyorum ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet sevgili KYLC kanal takipçileri, uzun bir video oldu ama bu tür bilgileri size aktarabilmem için illaki videoyu uzatmak zorundayım. Başka türlü öğrenilmiyor, başka türlü tecrübe sahibi olunmuyor arkadaşlar. Bunun için affınıza sığınıyorum. Evet sevgili KYLC kanal takipçileri, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve bize destek olmak istiyorsanız lütfen videonun altındaki beğeni tuşuna basmayı ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa aynı zamanda kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi
açmayı da unutmayın sevgili dostlarım. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.